Merhaba arkadaşlar, Yetenekli Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere trend bir örgü modelini göstermek istiyorum. Modelim bu. Modelimin ön yüzü. Bu da modelimin arka yüzü. Mevsimlik bir örgü modeli. Ben elimdeki bu parçayı çift kat angora yünüyle uyguladım. Ajurlu bir model bu, file görünümünde. Toplam 6 sırada örülen ve inanılmaz hızlı bir şekilde ilerleyen bir model. Modelimin yapımına geçmeden önce her zamanki gibi yine hatırlatmalarımızı yapalım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ve yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videolarımı paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayınız. Kanalıma abonelik tamamen ücretsizdir. Sadece isteyen arkadaşlar katıl üyesi olarak kanala destekte bulunabilirler. Bu modeli uygulamak için atmamız gereken ilmek sayısı tek sayı. Yani 2'nin katları artı 1 şeklinde. Şimdi ben size modeli göstermek için şişime 11 ilmek atıyorum. ...11 ilmek attım. Model toplam 6 sıradan oluşmakta ve ön yüzden uygulanmaktadır. Bu modele uygulanacak olan lastik tipi bir ters bir düz lastik. Şimdi ben arka yüzde bu modelde uygulayacağımız bir ters bir düz lastiğin ne şekilde başlanacağını size göstereceğim. Modelin kenarının düzgün durması için bakın şu şekilde bir görünüm olması için altta uygulayacağımız bir ters bir düz lastiğin ön yüzde hemen kenar ilmeğin yanındaki ilmeğimiz düz olması gerekir. Bunun için lastiğe bakın arka yüzden şu şekilde başlıyoruz. Kenar ilmeği örmeden alıyorum. Hemen yanındaki ilmeği ters örüyorum ki ön yüzde kenar ilmeğin yanındaki ilmek düz olsun. Devamındaki ilmeğimi düz örüyorum. Bir ters, bir düz şeklinde ilerliyorum. İki ilmeğim kaldı. Bakın en son düz örmüştüm. Hemen kenar ilmeğinden önceki ilmeğim ters ki ön yüzde düz olsun. Ve kenar ilmeğimi de her zamanki gibi ters örerek arka yüzden bir sıra bir ters bir düz lastiğin başlangıcını gösterdim. Şimdi siz düzü düz tersi ters örerek bu modelde istediğiniz ölçüye kadar lastik örebilirsiniz. Ben ön yüzden modelin ilk sırasıyla başlıyorum. Normalde örgülerde başlangıçtaki kenar ilmeği örmeden alıyoruz. Ancak bu modelde şurada kenarda kasma yapmaması için ilk ilmeği de örüyoruz ve sürekli olarak düz örüyoruz. Bakın modelin ön yüzünden ilk sıramı uyguluyorum. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sırada bir düz ilmeğim var ve yanında bir ters ilmeğim var. Bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum ancak yönlerini değiştirerek. Bunun için bakın önce düz ilmeğimi soldan sağa doğru şişime aldım. Daha sonra da ters ilmeğimi aldım. Yönlerini değiştirerek tekrar sol şişime geriye aldım. Bu işlemi yaptıktan sonra her iki ilmeğin ortasından sağ şişimi geçirdim. Arka iplerinin içinden düz ördüm. Şişime bir dolama yaptım. Yine sıradaki iki ilmeğimi birlikte düz topluyorum. Bunun için bakın her iki ilmeği soldan sağa doğru sağ şişime alıyorum. Tekrar sol şişime geriye alıp yönlerini çevirdim. Arka iplerinin içinden düz ördüm. Bir dolama yaptım. Yine sıradaki düz ve ters ilmeğimin önce sağ şişime yönlerini çevirerek alıyorum. Tekrar sol şişime geçirdim ve arka iplerinin içinden ikisini birlikte düz ördüm. 2 ilmek topladıktan sonra mutlaka bir dolama yapıyorum.
Yine sırada düz ve ters ilmeğim var. Bakın. 2 ilmeği sağ şişime yönlerini çevirerek aldım. Tekrar sol şişime geçirerek arka iplerinin içinden düz ördüm. 2 ilmeği birlikte topladıktan sonra bir dolama yaptım. Sıradaki düz ilmeği tek başına düz ördüm ki burada simetriyi sağlayalım. Kenarın yanında düz ilmeğimiz var. Burada da kenardan önce düz ilmeğimiz var. İpi öne aldım. Kenar ilmeğimi ters örerek ön yüzden birinci sıramı uyguladım. Döndüm. Arka yüzde ikinci sıramı uyguluyorum. Kenar ilmeğimi yine bakın düz örüyorum. Bu çok önemli. Bu modelde kenar ilmeklerini sürekli örüyoruz. İpimi öne alıyorum. Bakın ters ilmeğimi ters örüyorum ve yanındaki doladığım ilmekle birlikte bırakıyorum. Bu işlemden sonra bir dolama yapıyorum. Yine sıradaki ilmeğim ters ördüm. Yanındaki doladığım ilmekle birlikte bıraktım. Yani uzattım. Şöyle çekebilirsiniz. Hemen yanına bir dolama yaptım. Tek ilmeği ters örüyorum. Doladığım ipiyle birlikte bırakıyorum. Yine yanına bir dolama yapıyorum. Sıradaki ilmeğim ters ördüm. Doladığım ipi de serbest bıraktım. Yine bir dolama yaptım. 2 ilmeğim kaldı. Ters ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek arka yüzden ikinci sıramı bitirdim. Şöyle alttan çektiriyorum. Döndüm. Bakın ilmeklerim uzadı. Tekrar şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim var. Ön yüzde 3. sıramı örüyorum. Şimdi bu sırada düz ilmeklerimi düz örüyorum. Doladığım ilmekleri ters örüyorum. Bakın kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki ilmeğim düz ördüm. Doladığım ilmeğe geldiğimde ipimi öne aldım. Doladığım ilmeği ters ördüm. İp arkada düz ilmeğimi düz ördüm. İp önde doladığım ilmeği ters ördüm. Bir düz, bir ters şeklinde ilerliyorum. İp arkada düz ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek ön yüzden 3. sıramı ördüm. Modeldeki bakın şuradaki ilk bölümü yaptım. Döndüm. Arka yüzde 4. sırayı örüyorum. Kenar ilmeğimi düz örerek 4. sıraya başladım. İpimi öne aldım. Bakın sırada bir ters bir de düz ilmek var. Bu 2 ilmeği birlikte ters topladım. Bir doladım. Yine devamında ters ve düz ilmeklerimi birlikte ters topluyorum. Bir doluyorum. Şimdi bunları ters toplarken şöyle önü çevirerek bakın ki şurada ilmeklerin düz gitmesi gerekiyor. Bu benim örgü şeklimde normal. Ters ördüğümde bu şekil bozulmuyor. Devam ediyorum. Kenar ilmeğinden önceki ilmeğimi tek başına ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek 4. sıram arka yüzden hazır. Döndüm. Ön yüzdeyim. 5. sıramı örüyorum. Şimdi ön yüzde 5. sırada yine bakın kenar ilmeğimi düz örerek sırama başladım. Devamındaki ilmeğim
düz ve yanında doladığım ilmek var. Bunu düz örüyorum. İlmeği şişimden çıkarıyorum ve doladığım ilmeği de serbest bırakıyorum. Yani bu ilmeğimin uzaması için. Bu işlemden sonra bir dolama yapıyorum. Yine sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. İlmeği doladığım ilmekle birlikte serbest bırakıyorum. Şöyle uzatabilirsiniz. Yine bir dolama yapıyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum ve yanındaki doladığım ilmekle birlikte bırakıp şöyle çektiriyorum. Yine bir dolama yaptım. Bakın düz ilmeğimi düz ördüm. Şişten bıraktım. Doladığım ilmekle birlikte. Yine bir dolama yaptım. Kenar ilmeğinden önceki düz ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek ön yüzden 5. sıramı ördüm. Döndüm. Arka yüzden 6. son sıramı örüyorum. Şimdi arka yüzde 6. son sırada tersi ters doladığım ilmekleri düz örüyorum. Kenar ilmeğini düz örerek sırama başladım. İpi öne aldım. Sıradaki ilmeğim ters ördüm. İp arkada, devamındaki doladığım ilmeği düz ördüm. İp önde, ters örüyorum. İp arkada, doladığım ilmeği düz. İp önde, ters örüyorum. İp arkada, doladım ilmeği düz. Kenar ilmeğinden önceki ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı bitirdim. Bir tur modelimi uyguladım. Bakın modelim hazır. Bir tur modelde 2 uzatılmış sıra. Şimdi bundan sonra bu 6 sırayı tekrar ederek şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadar. Umarım modelimi ve videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayınız. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler, sağlıcakla kalın.